Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Wuling Hongguang Mini EV ya da böyle her defasında Çinli tonlamasıyla değişik aksiyonlara girmek istemeyenler için Wuling Mini EV, araba sahibi olmanın temel bir gereksinim olmasının yanında otomobillerin lüks bir evreye çıkması ulaşım için daha farklı alternatifler yarattı. Tabi buna elektrikli motorların yaygınlaşıp ulaşım giderlerinin de düşmesiyle talep mini elektrikli otomobillerde artmaya başladı. Bu otomobillerin satış rekorları kıran modellerinden biri ise yeni Wuling Mini EV oldu. Kabul edilebilir tasarımı, güçlü elektrikli motoru ve gerçekten ulaşılabilir fiyatıyla çok merak edilip çok satılan yeni Wuling Mini EV'ye dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Wuling Mini EV ilk kez 2020 yılında SAIC Geely Wuling markasının mini elektrikli modeli olarak yollardaki yerini aldı. Özellikle son dönemde adeta bir talep patlamasının yaşandığı mini otomobiller arasında başarılı bir satış grafiği yakalayan Wuling, 500.000'den fazla satarak bunu da kanıtladı. Tamamen elektrikli otomobiller üreten firmanın SGMW Global Small Electric Vehicle platformu üzerinde üretilen yeni Wuling Mini EV'ye önden baktığımızda kutu gibi bir tasarım görüyoruz. Absürt olmayan, kabul edilebilir bir tasarımla gelen yeni Wuling Mini EV'de kare formunda LED farlar dikkatimizi çekiyor. C şekilli sinyal lambalarının aynı zamanda gündüz ledleri de olduğu aydınlatma grubu performans olarak da çok başarılı. Kaputun altında ise ufak bakımları yapmak için yeterli alan mevcut. Kapalı ön panjur üzerinde de marka logosu ve altında şarj soketi bulunuyor. Tampon tasarımı konusunda başarılı olan yeni Wuling Mini EV'de sis farları da mevcut. Ön tasarıma genel itibariyle baktığımızda içimize sinen yakışıklı bir duruş olduğunu itiraf etmek gerekiyor. Bu yakışıklı duruşun minnak jantlarla harmanlandığı profiline gelin bir göz atalım. Yeni Wuling Mini EV'nin profiline geçtiğimizde ilk dikkatimizi çeken detay fazlaca ufak duran tekerler oldu. Evet, sadece görünüş olarak değil, boyut olarak da ufak olan bu jantlar insanı biraz düşündürmüyor değil. Standart donanımda 145, 70, 12 inç boyutunda olan bu jantları daha büyük boyda satın alamıyorsunuz. Jantların haricinde düz bir tasarıma sahip olan profilde inip binmeyi kolaylaştıran büyük kapılar kullanılmış. Çift renk olmasından dolayı daha spor görünen profilde arka kelebek camlarının da büyük oluşu tam puanı hak ediyor. Buna ek olarak tavan rayları da işlevsellik yönünden öne çıkmış. Renk kataloğunda ise avokado yeşili, limon sarısı başta olmak üzere çeşitli varyasyonlar zevkinize sunuluyor. Yeni Wuling Mini EV'nin karizmatik arka tasarımını bakalım siz beğenecek misiniz? Yeni Wuling Mini EV'nin arka tarafına geçtiğimizde şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Ön ve profilde şahit olduğumuz oturaklı tasarımı başarılı şekilde devam ettiren Wuling, stoplarda kullandığı LED aydınlatmayla lüks tarafa da hizmet etmiş. Stoplardan önce üstte geri görüşü bir hayli arttıran büyük bir cam kullanılmış. Fakat bu camın üzerinde silecek görememek bizi şaşırttı. Aşağıya doğru ise LED stoplar bulunuyor. Bu stopları ise üzerinde Wuling yazan siyah bir parça birleştirmiş. Model isim yazıları ise stopların üstünde konumlanmış. Üzerinde geri ve sis lambasının bulunduğu tampona indiğimizde tasarımın başarılı finaliyle karşılaşıyoruz. Tasarımın tamamının oldukça etkileyici olduğu modeli siz beğendiniz mi? Yeni Wuling Mini EV tam anlamıyla şehir içi kullanım için yaratıldığının ispatı boyutlarındaysa işlevi hakkında bilgi veriyor. Yeni Wuling Mini EV 2917 mm uzunluğunda, 1493 mm genişliğinde ve 1621 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. İki teker arasındaki dingil mesafesinde ise 1940 mm uzunluğa sahip olacaksınız. Yeni Wuling Mini EV'nin en çok vakit geçireceğimiz iç mekan özellikleri onu satın alıp almamanızı etkileyecek. Yeni Wuling Mini EV'nin büyük kapılarından geçip iç mekana ulaştığınızda tahmin ettiğimizden daha büyük bir alanla karşılaşıyoruz. Şehir içi kullanımı için hedeflenmiş bir araç olduğundan dolayı yanal ve baldır desteğinin bulunmadığı ön koltuklar ince ve hafif gözüküyor. Ki 665 kilogram olan bir otomobilde daha ağır malzemeler beklemekte abartı olurdu.
Yeni Wuling Mini EV'nin bu ince koltuklarına oturduğunuzda ellerinizin arasında donanıma göre değişen büyük bir direksiyon simidini buluyorsunuz. Neredeyse otomobilin jantlarından daha büyük olan bu direksiyon simidi üzerinde herhangi bir ayar tuşu bulunmuyor. Game Boy donanımda ise daha şık ve ona daha yakışan bir direksiyon simidi sunulmuş. Bu direksiyonun hemen arkasında yeni Wuling Mini EV'deki tek ekran olan tamamen dijital gösterge paneline yer verilmiş. Sadece bir gösterge ekranı olmakta kalmayan bu ekran üzerinden multimedya ve geri görüş kamerasına kadar tüm özelliklere erişebiliyorsunuz. Çözünürlük ve kalite olarak fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bu sistemin mantığını başarılı buldum. Bağlantılar tarafında Bluetooth sunan Wuling Mini EV'de Apple CarPlay ve Android Auto sunulmuyor. Buna karşın USB bağlantı noktasına sahip olacaksınız. Düz bir tasarıma sahip olan konsola geldiğimizde ise burada boydan boya uzanan havalandırma çıkışlarını görüyoruz. Devamında ise klima kontrol ünitesi konumlanmış. Alt tarafın herhangi bir şaft tünelinin bulunmamasından dolayı boş olduğu yeni Wuling Mini EV'de minik işlevsel detaylar bulunuyor. Cam açma tuşları ve vites seçim kumandasının orta konsolda şık biçimde konuşlandığı iç mekanda geniş bir yaşam alanı hedeflenmiş. Genel itibariyle bakınca birazdan geleceğimiz fiyatını da göz önünde bulundurduğumuzda bir otomobilden alınabilecek maksimum verimi en uygun fiyata alabileceğimize inanıyoruz. Yeni Wuling Mini EV bu kadar ufak boyutlara sahip olsa da 4 kişilik oturma düzenine sahip. Ön koltuğu yatırıp ulaşılabilir arka koltuklara bir göz attığımızda standart bir kup otomobilden beklenen performansa şahit oluyoruz. Tek amacı oturulabilmesi olan bu koltuklar üzerinde herhangi bir Isofix bağlantı noktası bulunmuyor. Bu da küçük çocuğu olan aileler için bir dezavantaj oluşturuyor. Bunun haricinde emniyet kemerleri ve geniş kelebek camlarına sahip olan arka koltuklarda ferah bir seyahat gerçekleştirebileceksiniz. Bagaj alanında ise bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Arka koltukları yatırmazsanız bagajın arka koltuklardan ibaret olduğu Wuling Mini EV'de arka koltukları yatırdığınızda 741 litre hacminde bir alana sahip olacaksınız. Bu da büyük boy valizleriniz ve bir yolcu ile rahat bir seyahat gerçekleştirebileceksiniz anlamına geliyor. Yeni Wuling Mini EV'nin standart olarak sunulan güvenlik özellikleriyle ne kadar güvendeyiz öğrenelim. Yeni Wuling Mini EV'de tahmin edeceğiniz üzere öyle gelişmiş, yarı otonom, uzaktan kumandalı abidik gubidik güvenlik özelliklerinin hiçbiri bulunmuyor. Has bir otomobil olan Wuling Mini EV'de her şey sizin kontrolünüzde. Bu kontrolü bir nebze olsun kolaylaştırmak istendiğinden önlerde disk, arkalarda ise kampana fren kullanılıyor. Buna ek olarak süspansiyonun önemini bu tarz otomobiller için düşünecek olursak önlerde MacPherson tam bağımsız süspansiyonlarla donatılması artı puanı aldı. Arkalarda ise yarı bağımlı torsiyon kullanılıyor. Bununla birlikte arkadan itiş olması da itiş gücü açısından bir avantaj oluşturuyor. Ayrıca distribütör kapsamında değişiklik gösterebilmekle birlikte 2 yıl 40.000 kilometre boyunca da batarya garantisi mevcut. Yeni Wuling Mini EV'nin en kritik noktalarından biri olan tamamen elektrikli motoru ve fiyatını hep birlikte öğrenelim. Yeni Wuling Mini EV'nin kendisi küçük, marifeti büyük elektrikli motoru 4 kişinin rahat bir şekilde yolculuk yapmasına olanak sağlıyor. 3 farklı batarya ve 3 farklı güçte gelen modelde düşük hacimli bataryalar kullanılmış. İlk sıradaki elektrikli motor toplamda 20 beygir güç, 85 Nm tork üreten 9.3 kWh hacmindeki bataryalı model oluyor. 6,5 saatte tamamen şarj olan bu bataryalarla 120 km uzunluğunda menzile sahip olacaksınız. Aracın ulaşacağı maksimum hız ise 100 km/s olarak belirlenmiş durumda. İkinci sırada ise 27 beygir gücündeki motor bulunuyor. Son sırada ise güç bakımından en üst seviyedeki motora yer verilmiş. Toplamda 40 beygir güç, 110 Nm tork üretilen motorların batarya hacmi 13.9 kWh'e çıkıyor. Maksimum menzilin 170 kilometreye çıktığı bu motorun şarj süresi 9 saat. Çeşitli donanımlarda ve kasa tiplerinde satışa sunulan yeni Wuling Mini EV'nin Çin fiyatı $5.000'dan başlayıp $15.000 arasında değişiyor.
Özellikle son dönemde mini elektrikli otomobillere karşı artan ilgi hesaba katarsak, bu fiyatın tasarımla birleşmesi onu bir hayli rekabetçi yapıyor. Yeni Wuling Mini EV'nin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Wuling Mini EV'yi tasarım ve özellikler bakımından beğendim. Fakat tercih etme konusunda diğer alternatiflerine bir bakmakta fayda olacağını düşünüyorum. Peki siz yeni Wuling Mini EV hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Wuling Mini EV hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.